1095'te başlayan 1. Haçlı Seferi, 1099'da Kudüs'ün ele geçirilmesiyle sonuçlandı. Ancak bu sefer yalnızca dini bir hareket değildi. Bizans'ın kayıpları, papalığın hedefleri ve Avrupa'daki siyasi mücadeleler de etkiliydi. Hikayenin kökleri 1071 Malazgirt Savaşı sonrasına uzanır. Bizans'ın Anadolu'daki hakimiyeti sarsılmış, Selçuklular güç kazanmıştı. 1081'de tahta çıkan 1. Alexios Komnenos, Batı'dan askeri yardım istedi. Bu talep 1095'te Papa II. Urbanus'a ulaştı. 27 Kasım 1095'te Clermont Konsili'nde II. Urbanus doğuya sefer çağrısı yaptı. Kudüs'ün kutsallığı çağrının merkezindeydi. Ancak amaçlar aynı değildi. Dini inancın yanında toprak, ganimet ve siyasi nüfuz da etkiliydi. 1096'da Pierre Lermit ve Walter Saint-Sauveur çevresinde toplanan halkın Haçlı Seferi yola çıktı. Disiplinsiz kalabalıkların bir bölümü yol boyunca Yahudi topluluklarına yönelik katliamlara girişti. Anadolu'ya ulaşan kuvvetlerin büyük bölümü 1096 sonbaharında 1. Kılıç Arslan tarafından yok edildi. Asıl Haçlı orduları 1096'nın sonlarında yola çıktı. Godfrey de Bouillon, Bohemond ve Raymond de Saint-Gilles gibi liderler Konstantinopolis'e ulaştı. Alexios, eski Bizans topraklarının iadesini istedi ve birçok lider bağlılık yemini etti. 1097'de ilk büyük hedef İznik'ti. Şehir kuşatıldı ve Haziran ayında Bizans'a teslim oldu. Ardından Haçlılar Anadolu'nun içlerine ilerledi. 1 Temmuz'da Dorileon yakınlarında 1. Kılıç Arslan'ın ordusuyla karşılaştılar. Selçuklu atlılarının baskısına rağmen Haçlı takviyeleri ve ağır süvarileri savaşın sonucunu değiştirdi. Kılıç Arslan geri çekildi. Baldwin'in 1098'de Urfa kontluğunu kurmasıyla sefer, kalıcı Latin devletleri kurma sürecine de dönüştü. Ana ordu Antakya'ya ulaştı ve Ekim 1097'de şehri kuşattı. Kuşatma aylar sürdü, açlık, hastalık ve firarlar Haçlıları tüketti. Haziran 1088'de içeriden yardım alarak şehre girdiler. Ancak hemen ardından Musul Atabeyi Kürboğan'ın ordusu geldi ve Haçlılar Antakya'nın içinde kuşatıldı. Tam bu sırada Pierre Bartholomew adlı bir din adamı rüyasında Aziz Andreas'ın kendisine göründüğünü ve kutsal mızrakın Antakya'daki kilisenin altında bulunduğunu söyledi. Kazılarda bir mızrak ucu bulundu. Haçlıların bir bölümü bunu ilahi bir işaret kabul etti. Ancak mızrağın gerçekliği tartışmalıydı. Bartholomew 1099'da ateşle imtihana girdi, ağır yaralandı ve kısa süre sonra öldü. Bu nedenle mızrağın sahte olduğu kesin biçimde kanıtlandı demek yerine, olayın ardından güvenilirliğinin çöktüğünü söylemek daha doğrudur. 28 Haziran 1098'deki zaferi yalnızca mızrağa bağlamak da doğru değildir. Ardından Haçlılar güneye ilerledi ve Aralık 1098'de Mağarra'yı kuşattı. Şehir düştüğünde ordu ciddi bir yiyecek krizindeydi. Burada tarihin en karanlık iddialarından biri ortaya çıkar, birden fazla Hristiyan kronikçi, aşırı açlık nedeniyle bazı Haçlıların ölü Müslümanların cesetlerinden parçalar yediğini aktarır. Radulf Ofkan, yetişkinlerin kazanlarda pişirildiğini ve çocukların şişlere geçirilip kızartıldığını yazar. Fulcher de, Chartres ve Albert of Aachen de insan eti yenmesine ilişkin anlatımlar verir. Ancak bu ayrıntıların tamamı aynı ölçüde doğrulanamaz. Arap kroniklerinde bu spesifik anlatımın karşılığı yoktur. Kesin olan, Mağarra'daki kıtlık ve Hristiyan kaynaklarındaki insan eti anlatımıdır. 1099'un başında Haçlılar güneye ilerledi. Liderler arasındaki anlaşmazlıklara rağmen Kudüs'e yöneldiler. 7 Haziran 1099'da Kudüs önlerine ulaştılar. Şehir Fatımilerin kontrolündeydi. Kuşatmada su ve kuşatma malzemesi büyük sorundu. Jaffa'ya ulaşan Cenevizlilerin desteğiyle kuşatma kuleleri hazırlandı. Burada sık anlatılan canlı kedi fırlatma hikayesine de dikkat etmek gerekir.
1099 kuşatmasının çağdaş kaynaklarında canlı kedilerin mancınıkla atıldığına dair güvenilir kayıt yoktur. Bu ayrıntıyı kesin gerçek olarak anlatmak doğru değildir. 14 Temmuz'da son saldırı başladı. 15 Temmuz 1999'da Haçlılar Kudüs'ü ele geçirdi. Şehrin düşmesinden sonra Müslüman ve Yahudi nüfusa yönelik büyük bir katliam yaşandı. Kronikler ölü sayıları konusunda farklı rakamlar verir. Bu nedenle çok yüksek modern rakamlar güvenilir değildir. Ancak katliamın gerçekleştiği konusunda kaynaklar açıktır. Kudüs'ün ele geçirilmesiyle seferin temel hedefi gerçekleşti. Kudüs Krallığı, Antakya Prensliği ve Urfa Kontluğu gibi devletler ortaya çıktı. 12 Ağustos 1099'da Askalon'da Fatımi ordusu yenildi. Peki 1. Haçlı Seferi neden başarılı oldu? Tek bir cevap yoktu. Bizans'ın desteği, Haçlıların ağır süvari gücü, kuşatma yetenekleri, Müslüman güçler arasındaki siyasi bölünmüşlük ve Haçlı liderlerinin kritik anlarda ortak hareket edebilmesi birlikte etkili oldu. 1095'te Clermont'ta başlayan hareket 4 yıl içinde Kudüs'e ulaştı. Fakat zafer çatışmaları bitirmedi. Yeni Haçlı devletleri bölgedeki mücadeleyi yüzyıllarca sürecek yeni bir döneme taşıdı. Sizce 1. Haçlı Seferi'nin başarısındaki en belirleyici unsur neydi? İnanç, siyasi çıkarlar, askeri güç mü yoksa Müslüman dünyasındaki bölünmüşlük mü? Yorumlarda paylaşın.